Yepyeni kazanç potansiyelli videomuzdan herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videomuzda yepyeni bir Ordinals NFT türü olan BRC 721 işlemleri nedir ve nasıl işlem yapılır buna bakacağız. Videoya geçmeden beğenip yorum atarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi hazırsak başlayalım. Evet, yine Uniset sitesine geldim ama bu sefer farklı işlemler yapacağız. Videodaki işlemlere geçmeden önce Uniset Wallet nasıl kurulur ve marketi nasıl kullanılır gibi konuları bilmiyorsanız önce şu an kartlarda çıkan videomuzu izleyin. Öncelikle normal ordinalslere yeni ek özelliklerin getirilmesi diyebiliriz. Farklı bir protokol. Aslında Ethereum ağındaki NFT kontratı olan ERC-721'in Bitcoin tarafına uyarlanmış hali olarak da düşünebilirsiniz. Yani her inscription'ın kendi özellikleri oluyor artık. Aynı zamanda Bitcoin ağı üzerinde daha az yer kaplıyor ve bu sayede uzun vadede verimliliği de artırmış oluyor. Şu an hala deneysel aşamadayız. O yüzden kendi riskinizi almanız oldukça önemli. Biz bir süredir ordinalsleri takip ediyoruz ve güzel fırsatları doğmaya başladı. Özellikle Magic Eden tarafında hemen geçtim. Buradaki NFT'ler yakın takibimizde. Fakat size sunabileceğimiz güvenli satışlar gelmedi. Beğendiklerimiz de whitelist aşamasında zaten bitmişti. O yüzden bir fırsat bulunmuyordu. Ordinals tarafında BRC20 gibi sürekli yeni tür kontratlar ortaya çıkıyor. Bunları takip edip denemeniz güzel kazançlar sağlatabilir. Çoğunda sadece fee ücreti ödeyerek ordinal sahibi olabiliyorsunuz. Gelin şimdi şu ana kadar mintlenen BRC 721 koleksiyonlarına Magic Eden üzerinden bakalım. Öncelikle burada ana sayfada karşımıza iki tanesi çıkıyor zaten. Bir tanesi Ordibots, diğeri de Ordiblocks arkadaşlar. Ordibots'un şu anki floor fiyatı gördüğümüz gibi 0.08 Bitcoin'miş ve bu koleksiyon sadece 3-5 dolar fee ücreti ödenerek mintlendi. Şu anki dolar değeri de yaklaşık 2500 dolar civarında. Gördüğünüz gibi harika bir kazanç sağlamış. Burada gördüğünüz gibi P kısımlarında Gen BRC 721 yazıyor. Yani bizim odak noktamız bunlar arkadaşlar. Aşağısında da statüsü yazıyor mint olarak. Bir de deploy statüsü var. BRC 20'lerde olduğu gibi transfer bulunmuyor bunda. Hemen S kısmında da koleksiyonun ismi yazıyor. Ordibots koleksiyonu. Aşağı taraflarında da diğer bilgileri bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki özellikler aslında BRC 21'in asıl konusu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi brown diyor. Yani kahverengi bir inscription büyük ihtimalle ve anteni varmış. Burada da antene yazıyor. Yani 721 sayesinde bu tarz ek özellikler eklenmiş oldu. Size birazdan bunların nasıl sıfırdan mintlenebileceğini göstereceğim. Şimdi gelin diğer koleksiyonumuza bakalım. Buradan Ordiblocks'a geliyorum. Bu da yine gördüğünüz gibi Gen BRC20 protokolü üzerinde üretilen bir koleksiyon. Şu anki floor fiyatı da yaklaşık 190-200 dolar civarında bir miktara denk geliyor. Bir de diğer bir tanesine bakalım. O da Satoshi Pets arkadaşlar. Hemen aramaya yazdım. Bu koleksiyonun floor fiyatı da dolar cinsinden yaklaşık olarak 120 dolara denk geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece 3-5 dolar fee ücreti ödeyerek bu kadar güzel kazançlar elde edildi. Ve mintlediklerimiz de Magic Eden gibi oldukça bilinen bir platform üzerinden satışa çıkarabildiğimiz için gayet güvenli bir ortam olduğunu söyleyebiliriz aslında. Ayrıca Magic Eden'ın nasıl kullanıldığını bilmeyenler şu an kartlarda çıkan videomuzu izleyebilir. O videodan tek farkı burada gördüğünüz gibi artık ağ seçebiliyoruz. Buradan gelip Bitcoin ağını seçtiğiniz zaman Magic Eden Bitcoin üzerindeki NFT'lerin alım satımını yapabilirsiniz. Burada yapılan launchpad'lerde de bazen güzel kazançlar oluyor arkadaşlar. Mesela bir önceki olan BitBonis gördüğünüz gibi popüler koleksiyonlarda, yani en çok hacim sağlayan koleksiyonlarda birinci sırada ve mint fiyatının oldukça üstünde bir floor fiyatına sahip. Buradan da yeni fırsatları keşfedebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi burada mesela Wall Street Bulls adında bir tane koleksiyon var. Minti hala devam ediyor. Yaklaşık 2-3 gündür de bu şekilde açık bir konumda. O yüzden talep gören koleksiyonlardan eğer mintleme fırsatınız olursa mintlemeniz güzel kazançlar sağlatabilir. Tabii yine burada da kendi araştırmanızı yapıp riskinizi almanız oldukça önemli. Evet, şimdi gelelim nasıl BRC 721 minti yapabiliriz. En önemli konu bu zaten. Hemen tekrardan Uniset'e dönüyorum. Ardından sağ üstten connect diyerek Uniset cüzdanımı bağlayacağım. İsterseniz Xverse'de bağlayabiliyorsunuz artık. Hemen Uniset dedim. Şifremi girip cüzdanımı açıyorum. Öncelikle bir BRC 721 koleksiyonu mintlemek için koleksiyonun bilgilerinin yer aldığı dokümana sahip olmamız gerekiyor. Şu anda aktif bir mint yok. O yüzden mintlenmiş olan
Satoshi Pets'in burada gördüğünüz gibi bir tane dokümanı var paylaştıkları. Genellikle koleksiyon sahipleri bu tarz Google doküman linkini Twitter hesapları üzerinden paylaşıyor ve buradaki kodları kullanarak Uniset üzerinden BRC 721 inscription'ımızı mint yapabiliyoruz. İlk başta karmaşık gibi görünebilir fakat oldukça basit, gözünüz korkmasın kesinlikle. Buradaki kodların her biri ilgili koleksiyon içindeki bir tane inscription'ı yani NFT'yi temsil ediyor. Eğer koleksiyonun total arzı 500 ise paylaşılan dokümanda 500 tane kod göreceksiniz. Öncelikle buradan herhangi bir BRC 721 inscription'ın kodunu kopyalıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Kopyalama işlemini yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlış kopyalama yaparsanız yanlış bir kodu mintlemiş olursunuz ve bir işe yaramaz, paranız boşa gitmiş olur. Şöyle özetleyebilirim aslında. P'den başlayarak hemen bir sonraki P koduna kadar buradaki kodu kopyalıyoruz. Böylelikle bir tane inscription'ın kodunu kopyalamış oluyorum arkadaşlar. Hemen aşağısındakini kopyalarsam ikinci, üçüncü ve dördüncü diyerek bu şekilde kopyalama işlemlerini gerçekleştirebiliyorum. Bu şekilde herhangi bir sorun olmayacaktır. Ekrana dikkatli bir şekilde bakın. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Ardından kopyaladıktan sonra hemen Uniset'e geri dönüyorum. Öncelikle bu inscription'ın mintlenip mintlenmediğini kontrol edeceğiz. Hemen yukarıdan search bölümüne geliyorum. Ardından buradan text'i seçiyorum ve buradaki boşluğa az önce kopyaladığım inscription kodunu yapıştırıyorum ve aramaya basarak sonucun çıkmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza 2 tane sonuç çıktı. Bir tane bile çıkmadı hatta. Yani bu kod daha önceden mintlenmiş anlamına geliyor. Hatta 2 kişi mintlemiş gördüğümüz gibi. Tabii ki bunlardan bir tanesi geçerli arkadaşlar. O da ilk mintleyen kişinin aldığı kodun içerisindeki inscription geçerli oluyor. Yani kodlar koleksiyon sahibi tarafından paylaşıldığı anda ilk mint işlemini yapan kişi o kodun inscription'ına sahip oluyor. Yani burada şöyle özetleyebilirim. Sol taraftaki mintleyen kişi asıl inscription'ın sahibi olmuş arkadaşlar. Sağ taraftaki aşağıdaki tarihe de bakarsanız daha sonradan mintlediği için minti geçerli olmuş ama koleksiyondaki NFT'ye aslında sahip değil. Sadece teksi mintlemiş olmuş. Siz buraya kodu kopyaladığınız zaman herhangi bir sonuç çıkmaması gerekiyor. Buradaki gördüğünüz şekilde olmayacak. Yani hiçbir inscription görünmeyecek. O zaman bunun daha önceden mintlenmediğini ve sizin artık mintleyebileceğinizi anlamış oluyorsunuz. Hemen mint yapmak için de yukarıdaki inscribe bölümüne geliyoruz. Buradan yine text'i seçiyoruz ve yine kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyoruz. Ardından next diyorum. Tekrar next dedim ve artık mintlemeye hazırız. Aşağıdaki kutucuğa cüzdan adresimizi girmemiz gerekiyor. Buraya girdiğimiz cüzdan adresine mintlediğimiz inscription'lar gönderilecek. Hemen Uniset Vault'umu açayım. Buradaki BC ile başlayan Taproot cüzdan adresini girmeniz gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz ayarlar kısmından adres type'a girip buradan BC ile başlayan cüzdanınızı seçebilirsiniz. Hemen geri dönüyorum. Cüzdan adresimize girdikten sonra aşağıdaki kısımdan fee derecesini seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi ekonomi, normal ve custom olarak 3 tane seçenek var. Eğer gerçekten inscription'ı almak istiyorsanız yüksek gas fee seçmenizi öneriyorum. Hatta buradan kendiniz daha da arttırabilirsiniz. Örneğin custom'daki karşıma çıkan fee ücreti 45 Satoshi'ymiş. Ben bunu istersem buradan 70 yaparak 80 yaparak artırabilirim. Şu an buna ihtiyacımız yok. Zaten mintlenmiş bir koleksiyon üzerinden örnek gösteriyorum. Gas fee artırmamız oldukça önemli. Çünkü mint açıldığı anda hemen bitiyor. O yüzden diğer insanlarla rekabet edebilmek için fee ücretini fazla ödememiz faydalı olacaktır. Kesinlikle ekonomi veya normal seçmeyin arkadaşlar. Fee ücretini de seçtikten sonra tek yapmamız gereken aşağıdaki Submit and Pay butonuna tıklamak. Ardından karşımıza ödeme seçenekleri çıkıyor. Pay with Wallet dersek direkt Uniset cüzdanımızdaki bakiyelerimizle ödeme yapabiliriz veya Pay with BTC diyerek buradaki çıkan cüzdan adresine ne kadar fee istiyorsa onu manuel olarak gönderebiliriz. Yukarıdaki fee miktarımızı görüyorsunuz zaten. Direkt bunları yanlarındaki butonlara tıklayarak kopyalayabiliyoruz ve ardından Uniset Vault'umuza gelip buradaki Send butonuna tıklayarak aşağıdaki cüzdan adresine yukarıdaki miktarda Bitcoin'i gönderirsek işlemimiz yine onaylanmış oluyor. Tabii ki şu anda bu koleksiyon zaten mintlenmiş olduğu için ben bununla devam etmeyeceğim. Ödemeyi yapsam da yine cüzdanıma
gelmiş olacak ama zaten mintlendiği için bunun herhangi bir geçerliliği bulunmayacak. Sadece örnek olarak gösterdim. Biri gelip bizim seçtiğimiz kodu çok daha yüksek bir fee ödeyerek inscribe yaparsa bizden önce o kodun inscription'a sahip olacaktır ve bizim işlemimiz geçersiz olacaktır. Tabii ki alayım derken çok yüksek miktarda fee ücretleri de ödemeyin. Sizden önce birisi o kodun inscription'ını mintlemiş olsa bile cüzdanda inscription'ınızı göreceksinizdir. Ama tabii ki her zaman ilk onaylanan işlemin sahibinin minti geçerli oluyor. Hatta dün ben böyle bir durum yaşadım. Search kısmında mintlemek istediğim kodla ilgili bir sonuç çıkmamıştı. Hemen gelip buradan inscribe kısmından mint yapmaya çalıştım. Yüksek fee oranında seçmiştim halbuki buradan. Ama yine de benden önce birisi o kodu daha yüksek fee ödeyerek mintlemişti. Hatta cüzdanımı açıp göstereyim. Uniset Wallet'ta bu son aldığım inscription bir tane BRC 721 koleksiyonuna aitti. Bunu cüzdanımda görebiliyorum. Hatta onaylı bir şekilde ama buna aslında sahip değilim. Hemen Magic Eden tarafına da geçelim. Magic Eden'da da yine Uniset Wallet'umuzu bağlayabiliyoruz. Hemen sign up diyeyim, hatta connect wallet diyorum. Buradan Xverse, Uniset ve Hero Wallet'umuzu bağlayabiliyoruz. Ben Uniset'te devam ediyorum. Cüzdanımı bağladıktan sonra buradan cüzdan adresimin üzerine tıklayıp My Items dediğim zaman bütün sahip olduğum Ordinals inscription'ları görünecek. Buradaki son gördüğünüz benim mint dediğim ama geçersiz olan koleksiyon arkadaşlar. Hemen ana sayfaya geri dönelim. Yeni koleksiyonlar çıktığı anda bitiyor arkadaşlar. O yüzden Twitter üzerinden BRC 721 koleksiyonu çıkaran hesapları takip ederek kodları paylaştıkları anda bu işlemleri yapmanız önemli. Biz de yeni fırsatlar bulursak sizle paylaşıyor olacağız. Twitter üzerinden aramaya BRC 721 yazsanız bile karşınıza birçok sonuç çıkacaktır. Ama tabii ki hepsi kar ettirecek diye bir şey yok. Mintlemek istediğiniz koleksiyonu iyice araştırmanızı tavsiye ediyorum. Sonuç olarak sadece Bitcoin ağında fee ücretlerini ödüyoruz. Tamamen risk sizde bu konuda. Son olarak BRC 721 düğün sayfasını göstermek istiyorum. Buradan günlük yapılan mint sayıları, kaç tane koleksiyonun olduğu, burada aşağıda koleksiyon isimlerini görebiliyorsunuz ve koleksiyonlarla ilgili kaç tane inscription olduğu, kaç kişinin mintlediği ve ne kadar fee ödendiği gibi bilgiler yer alıyor. Buradan son yapılan mint işleminde görebiliyoruz. Mesela burada Sla'ya baktığımız zaman Ordi Punk adında bir tane koleksiyon mintlenmiş. Bu sayfayı da genel durumu takip etmek için kullanabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında kullandığım bütün linkler olacak. Umarım bol bol kazanç sağlayacağımız bir tür olur. Daha fazla fırsat için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.